Amerikan donanmasının asimetrik savaşta sınavı. Husiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir imparatorluk olarak çöküşünün başlangıcı Vietnam Savaşı ile yaşandı. 3 milyona yakın kayıp vererek Washington'ın utanç içinde Saigon'dan çekilmesini sağlayan Kuzey Vietnam ve Vietcong genç erkek ve kadınları aslında asimetrik savaşın tüm olanak ve özelliklerini kullanarak Amerikan askerlerinin yenilmesini sağladılar. Devasa ateş gücünü havadan ve denizden intikal yeteneğine sahip Amerikan ordusu, inançlı ve azimli Vietnam halkına kara savaşında direnemedi. Önce McNamara ve sonradan Henry Kissinger gibi şahin bakan ve danışmanlar üzerinden komünizmin kazanmasının hür dünyanın kaybedilmesi retoriğine inandırılan Amerikan halkı, başkanlar John F. Kennedy, daha sonra Lyndon Johnson ve son olarak Richard Nixon döneminde mecburi askerlik altında 1959-1974 arasında 60 bin gencini ölüme gönderdi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ve Kore'de genç erkek nüfusunu imparatorluk çıkarları için cepheye sürebilen ve hesap vermeyen Amerikan hükümetleri, Vietnam Savaşı'nın sonunda iki büyük gerçekle karşı karşıya kaldılar ve Amerikan ulusu 1945 sonrası hükümetine duyduğu güveni kaybetti. Pentagon belgeleri. Lyndon Johnson döneminde 1969 tarihinde hazırlanan 47 ciltlik çok gizli Pentagon değerlendirmesine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşı kazanmasının mümkün olmadığı bilindiği halde Amerikan gençleri ölüme gönderilmişti. Bu rapor 1971 yılında ortaya çıktığı ve kamuoyu ile paylaşıldığı halde savaşa devam edildi. Başkan Nixon 1969 yılında iktidara barış vaadiyle geldiği halde savaşı Vietnamlılaştırma adı altında sürdürdü. Kuzey Vietnam ve Vietcong'a ormanlardan geçen lojistik hatlarını açan Kamboçya ve Laos'a savaşı taşıyarak büyük yıkıma ve Kamboçya'da iç savaşın başlamasına neden oldu. Bir yıl içinde Kamboçya ve Laos'a 108 bin ton bomba atıldı. Kamboçya'da 1979 yılına kadar 3 milyon insan öldü. Nixon ve Kissinger, Vietnam Savaşı'nı 1972 seçimlerinde Nixon'ın yeniden seçilmesi için tekrar barış vaadiyle kullandı. 1973'te barış sağlandı. Ancak bu kez de 15 yıl boyunca Amerikan işgaline yardım eden binlerce Güney Vietnamlıyı arkasında bırakarak Vietnam'dan tamamen çekildiler. Vietnam'da birbirini vuran Amerikalılar. İkinci gerçek daha farklıydı. Bu savaş özellikle 1968 öğrenci olayları ve savaş karşıtlığının artması sonucu Amerikan ordusunda disiplinsizlik, moral çöküntü, rütbeli askerlere güvensizlik, sosyal gerilim ve ırkçılık, uyuşturucu alışkanlığı gibi çok ciddi zafiyetlere neden oldu. En önemlisi zorunlu askerlik görevini yapan erler cephede astsubay ve subaylarını, el bombalarını veya hafif silahlarını kasten yanlış kullanarak öldürmeye başladılar. Fragging denilen bu vakalar 1969 ile 1972 yılları arasında 900'ü aşmıştı. Bu tür olayların artması 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri ordusunun zorunlu askerlik sisteminden gönüllü askerliğe geçişinde etkili oldu. Tekrar eden hatalar zinciri. Amerika Birleşik Devletleri tarihten ders almamış ve Vietnam hatalarını 2001'de Afganistan ve 2003'te Irak'ta tekrar etmiştir. Bu savaşlarda zorunlu askerlik yükümlüleri olmadığı halde gönüllü orduda da benzer sorunlar yaşanmıştır. Bu nedenledir ki bir daha 2011 sonrası Libya dahil emperyalist müdahalelerinde genellikle vekillerini Blackwater ve türevleri gibi silahlı çatışma hukukuna göre statüleri şaibeli ve tartışmalı özel askeri birlikleri kullanmıştır. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri Vietnam, Afganistan ve Irak tecrübeleriyle artık jeopolitik stratejik çıkarları yaşamsal önemde olmadığı sürece
karada savaşmıyor. Kendi yerine örneğin Ukraynalıları, neonazi oluşumları, İsrail askerlerini ya da 1980 sonrası yetiştirip yeşerttiği İslami kökten dinci terör unsurlarını El-Kaide, IŞİD, El-Nusra gibi savaştırıyor. Diğer yandan deniz, hava ve karadan ateş gücü intikal ettirecek füzeleri, güdümlü mermileri, savaş uçaklarını, her türlü insansız aracı yoğun şekilde kullanıyor. Peki bu unsurların ateş gücüyle zafer elde ediliyor mu? Hayır. Çamurda savaşacak asker olmadan sadece vekillerle geçici başarılar elde ediliyor. Ancak Amerikan barışı adı altında asla düzen kuramıyor. Trump'ın 14 Mayıs 2025 günü Suudi Arabistan'da başına 10 milyon dolar ödül koyulan eski terörist Suriye Devlet Başkanı Jolani ile el sıkışması ve ona metiyeler düzmesi buna tipik örnektir. Amerikan ateş gücüne asimetrik cevap vermek. Diğer yandan bir devlet Amerika Birleşik Devletleri'nin hava ve denizden intikal ettirdiği ateş gücüne asimetrik tedbirlerle karşı koyabiliyorsa Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu avantajını ortadan kaldırıyor. Yemen bu konuda en iyi örneklerden birisi. Aylardır Amerikan ve İngiliz uçak gemileriyle Güney Kıbrıs, Diego Garcia ve Cibuti'deki hava üslerinden kalkan bombardıman uçakları ile Körfez ülkelerindeki bazı gizli CIA üslerinden kalkan SİHA'larla yüzlerce sorti yapıldığı Yemen'de kesin sonuç alınamıyor. 2023 sonlarından itibaren İran destekli Yemenli Husiler, Ansarallah grubu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz ve Bab el-Mandeb boğazındaki ticaret gemilerine saldırılar düzenlemeye başladı. Bu saldırılar küresel deniz ticaretinde ciddi aksamalara yol açtı. Özellikle İsrail'in Eilat limanı iflas etti ve birçok büyük firma Kızıldeniz rotası yerine Ümitburnu rotasını tercih etmeye başladı. Bu durum navlun fiyatlarında artışa ve küresel tedarik zincirinde bozulmalara neden olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri bu ticaret akışından %5 civarında etkilenirken Avrupa ticaretinin etkilenme derecesi %40 civarındaydı. Özellikle Bab el-Mandeb boğazından geçen günlük 7 milyon varil petrol ve 1,2 milyar metreküp LNG akışı saldırıların en yoğun olduğu dönemlerde %60 oranında azaldı. Bu saldırılar Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin deniz güvenliğini sağlama çabalarına rağmen devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri 18 Aralık 2023'te Prosperity Guardian operasyonunu başlatarak bölgedeki ticaret gemilerine koruma sağlamayı hedefledi. Ancak bu operasyonlar Husi saldırılarını durdurmada yetersiz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin 13 Ocak 2024'te başlattığı Yemen'deki Ansarallah üslerini ve silah yapım mevkilerini hedefleyen Poseidon Archer hava harekatı da saldırıları azaltamadı. Avrupa Birliği ise 20 Şubat 2024'te Aspides harekatını başlatarak deniz güvenliğine katkı sağlamaya çalıştı. Husi saldırıları küresel deniz ticaretinde ciddi aksamalara yol açmıştır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz gücüne dayalı jeopolitik stratejisi sorgulanmaya başlandı. Husilerin asimetrik saldırıları Amerika Birleşik Devletleri donanmasının itibarını zedeledi ve denizcilik sektöründe güvenlik endişelerini arttırdı. Yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, iktidara geldikten kısa süre sonra Husi kontrolündeki bölgelere sınırlı hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar insansız hava araçları ve füze sistemlerine hedef aldı. Siyasi hedef deniz ticaretini güvenli hale getirmek ve Husileri bir ay içinde caydırmaktı. Ancak Husiler caymadı. CENTCOM planı ve İsrail vizyonu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı Komutanı Orgeneral Michael Kurilla başlangıçta 8-10 ay sürecek büyük bir harekat planladı. Buna göre önce Husi hava savunmaları imha edilecek, ardından lider kadrolara yönelik imha operasyonları yapılacaktı.
Böylece Trump, görünüşte Ocak ve Nisan arasında 3 ay boyunca İsrail Başbakanı Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok güçlü Siyonist lobinin etkisi altında Yemen'e operasyon yapılırken İran'la nükleer programı üzerine artan gerilimler bağlamında gözdağı vermek ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail'in etkisiyle İran'a saldırmak için çok büyük bir gücü Kızıldeniz ve Orta Doğu'ya intikal ettirdi. 2025 Mart ayında 6 adet B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağını Hint Okyanusu'nda bulunan stratejik Diego Garcia üssüne konuşlandırdı. Bölgede bulunan USS Truman uçak gemisi dışında Pasifik Okyanusu'nda bulunan USS Eisenhower'da bölgeye intikal ettirildi. İran'ı caydırmak için bölgeye ayrıca Patriot THAAD savunma sistemleriyle F-35 filoları gönderildi. 12 Mayıs tarihli New York Times gazetesinde "Neden Trump aniden Husiler üzerinde zafer ilan etti" başlığıyla yayınlanan bir analize göre Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, CENTCOM Komutanı Orgeneral Kurilla'nın planına destek verdi. Ancak yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane, buraya ayrılacak kaynakların Asya-Pasifik cepheleri için tasarruf edilmesini istedi. Generale Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance de destek verdi. Büyük saldırıların başlaması. Aleyhte görüşlere rağmen Başkan Trump 15 Mart 2025 tarihinde Husi hedeflerine karşı geniş çaplı bir hava ve deniz saldırısı kampanyası için emri verdi. Saldırılar radar sistemleri, hava savunmaları ve füze ile İHA fırlatma noktalarını hedef aldı. Bu arada 24 Mart 2025 tarihinde Trump'ın Savunma Bakanı Hegseth'in bir signal uygulaması sohbetinde saldırılarla ilgili operasyonel planları paylaşarak Amerika Birleşik Devletleri pilotlarını tehlikeye attığının ortaya çıkması büyük skandala sebep oldu. Bu akıllı telefon yazışma grubunu kuran ve başlatan kişi Başkanın Milli Güvenlik Danışmanı Waltz idi. Waltz, gruba bir gazeteciyi almıştı. Waltz, Netanyahu ve Siyonist gruplara çok yakın duran bir isimdi. Bu durum 1 Mayıs 2025 tarihinde görevden alınmasını tetikledi. 17 Nisan 2025'te Amerika Birleşik Devletleri yeniden büyük bir saldırı başlattı. Husi yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği hava saldırılarında 80 sivilin öldüğünü bildirdi. Bu saldırılar özellikle Ras İsa yakıt limanını ve Hudeyde limanını hedef aldı. Nisan sonunda 1100'den fazla hedef vurulmuştu. Komuta merkezleri, hava savunma sistemleri, mühimmat depoları ve üst düzey Husi liderleri hedef alınmıştı. Her ne kadar açık kaynaklarda 12 örgüt liderinin öldüğü bildirilse de sahada sonuçlar iyi değildi. Husiler daha fazla tünel ve sığınak kullanarak varlıklarını korumuştu. Amerika Birleşik Devletleri saldırıları 26 ila 28 Nisan 2025 tarihlerinde bu kez Sana'daki başkanlık yerleşkesi yakınları ile bazı stratejik noktalara hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivil ölüyordu ancak stratejik sonuç alınamıyordu. Aksine Amerika Birleşik Devletleri kaybeden taraf oluyordu. Örneğin USS Truman uçak gemisi 28 Nisan 2025 tarihinde Husi füzelerinden kaçınma manevrası sırasında bir F-A-18 Hornet savaş uçağını ve çekici vasıtasını denize düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri 30 Nisan 2025'te İngiliz hava gücüyle drone üretim tesislerine yönelik saldırılar tekrar başlatıldı. 2025 Mayıs ayının başlarında Amerika Birleşik Devletleri, Diego Garcia'da bulunan B-2 ağır bombardıman uçaklarının yanına bu kez 4 adet B-52 Stratofortress bombardıman uçağı gönderdi. Bu gelişmeyle birlikte adada toplamda 10 ağır bombardıman uçağı kümelenmiş oldu. Ne bu görevlendirmeler ne de denizden ve havadan yapılan saldırılar Husileri durdurmadı. 4 Mayıs 2025 günü Ben Gurion havalimanına hipersonik bir balistik füze fırlattılar. Bu saldırı İsrail'in hava savunma sistemlerinin zafiyetine dikkat çekti. İsrail füzeleri önlediğini
Ancak saldırıların hava savunma sistemlerini zorladığını belirtti. 5 Mayıs 2025 tarihinde Husiler, İsrail'e karşı kapsamlı bir hava ablukası başlatacaklarını duyurdu. Uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını durdurmaları konusunda uyardılar. Bazı firmalar uçuşları teyit etmek zorunda kaldılar. Amerika Birleşik Devletleri geri adım atıyor. 12 Mayıs 2025 tarihi New York Times'ta yayınlanan analize göre 12 Nisan ve 26 Nisan 2025 tarihlerinde Umman'ın arabuluculuğunda İran'la nükleer müzakerelerde bulunan Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi Steve Witkoff'a Ummanlı yetkililer Trump için iyi bir çıkış yolu önerdiler. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri bombardımanı durduracak, Husiler Kızıldeniz'deki Amerikan gemilerine hedef almayacak, ancak İsrail'e yardımcı olduğu düşünülen gemilere saldırılarını durdurmak için herhangi bir anlaşma yapılmayacaktı. Nitekim 5 Mayıs 2025 günü Beyaz Saray, Pentagon üzerinden CENTCOM'a harekatı durdurma emri verdi. Bu karardan kısa süre sonra USS Truman, 6 Mayıs 2025 günü Husi füze tehdidi nedeniyle acele içinde iniş kalkış harekatı yaparken bir F-18 Super Hornet uçağını daha denize düşürdü. Pilot yakalama kancasını yakalayamamış ve sürat düşürdüğü için tekrar havalanamamıştı. 7 Mayıs 2025 tarihinde Trump, Beyaz Saray'da yeni Kanada Başbakanı ile görüşmesinde basına şu açıklamayı yaptı. Yemen'deki İran destekli Husiler artık savaşmak istemediklerini söylüyorlar. Onlara çok sert vurduk ama dayanıklılıkları yüksek. Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları durdurma sözü verdiler. O nedenle yaklaşık 2 aydır devam eden hava saldırılarını durdurma emri verdim. Husiler teslim oldular ama daha da önemlisi artık gemileri havaya uçurmayacaklarına dair verdikleri sözü tutacaklar. Yaptığımız şeyin amacı da buydu. Aynı gün Beyaz Saray sözcüsü bu durumun Amerikan güvenliği için bir başarı olduğunu savundu. Pentagon ise kampanyanın zaten sınırlı planlandığını ve başarının operasyonel hedeflere ulaşılarak sağlandığını bildirdi. Ancak kamuoyunda ve askeri çevrelerde bu açıklamalar tatmin edici bulunmadı. Sosyal medyada ise Husiler büyük bir gururla Yemen Amerika'yı yendi etiketiyle propaganda yaptı. Husiler meydan okuyor. Trump'ın sözlerinden 2 gün sonra 9 Mayıs 2025 tarihinde Husiler bu kez Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik bir balistik füze ve aynı bölgeye İHA saldırısı düzenlediler. Husi direnişinin her şeye rağmen kırılmadığı açıkça görülüyordu. Bu saldırılar Trump'ın açıklamalarına da bir nevi meydan okumaydı. Neticede 15 Mart 5 Mayıs 2025 arasındaki 2 aylık dönemde yürütülen hava kampanyasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri hava üstünlüğünü sağlayamadığı gibi Husiler Amerika Birleşik Devletleri uçaklarına ve gemilerine yönelik saldırılarına devam etmişti. Gerçek neydi? Trump, kamuoyuna daha önceden yaptığı açıklamalarda Husiler tamamen yok edilecek demesine rağmen her zaman olduğu gibi ilginç bir şekilde onlara çok sert vurduk ama dayanıklılıkları yüksek. Neden geri adım atmıştı? New York Times araştırmacı yazarlarına göre Trump yönetimi CENTCOM'dan 3 aydır devam eden harekatın başarı ölçütlerini istemişti. CENTCOM bu talepler üzerine hava savunma maksatlı harcanan mühimmat istatistiklerini hazırladı. Bu süreçte Amerikan donanma ve hava kuvvetleri gerek gemilerden gerekse uçaklardan 2000 civarında çok değerli mühimmat harcamıştı. Bu envanter Amerika Birleşik Devletleri stoklarında ciddi gerileme yaratıyordu. Amerika Birleşik Devletleri 3 aylık kampanyada 1 milyar dolardan fazla mühimmat harcamıştı. Daha da öte Biden döneminde Husilere karşı 15 Reaper MQ-9 SİHA kaybeden Amerika Birleşik Devletleri Trump döneminde 7 adet daha kaybetmişti. Çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri yetkili The New York Times'a verdiği demeçte 15 Mart sonrası Husilerin
Amerikan uçak gemilerine defaten saldırılar düzenlediklerini, birkaç Amerikan F-16'sı ve bir F-35 savaş uçağının Husi hava savunması tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu ve Amerikan zayiatı olasılığını arttırdığını söylemişti. İstihbarat kurumları ise Husi kapasitesinde kısmi zayıflama olduğunu, ancak grubun hızla yeniden toparlanabileceğini belirtmişti. Bunun üzerine iki alternatif gündeme geldi. Ya operasyon biraz daha uzatılacak ya da Aden'deki Yemen hükümeti desteklenerek Husilere karşı kara harekatı başlatılacaktı. Hiçbiri olmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin keskin rota değişikliği. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimi karşı karşıya oldukları durumun aciliyetini görmüş durumda. Gümrük tarifeleri, dış ticareti ve iç ekonomik durumu alt üst etmiş durumda. En tipik örnek ihracat düşmesinde yaşanıyor. Amerikan limanlarından ihracat için yüklenen konteyner sayısı 2025 Mart ayında 266 bin iken bu sayı Nisan ayında 57 bine düştü. 16 Mayıs 2025 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin en yaygın perakende devi Walmart mağazalarının genel müdürü tüm mağazalarda ithalattaki vergi artışı nedeniyle fiyat artışına gideceklerini söyledi. Bu satırlar yazılırken Moody's Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notunu 108 yıl sonra AAA'dan AA1'e düşürdü. Trump, içeride ve dışarıda gerek gümrük tarifeleri, gerekse bozulan mikro ve makroekonomik dengelerle uğraşırken, İsrail yüzünden yeni askeri maceralara çekilmeye zorlandığını görerek hamle yaptı. Waltz'ın görevden alınması, Husilerle Umman üzerinden anlaşmaya varılması, İran'la nükleer anlaşma görüşmelerinde ilerleme sağlanması bu sürecin sonuçları. Trump'ın geçen hafta içinde İsrail'e uğramadan önce Suudi Arabistan ve sonrasında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri bu sürecin devamı olarak görülmelidir. Zira Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlaşma ve tekrar yeni bir güven ortamının yaratılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile arasına mesafe koymasını bekliyordu. Amerika Birleşik Devletleri şimdi ateş gücü yerine diplomatik, siyasi ve ekonomik enstrümanları kullanıyor. Zira Amerikan ateş gücünün değil İran, Husiler karşısında bile yeterli olmadığını gördü. Füze stokları azalan Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri denizde sıkı rakipleri olmaması nedeniyle özellikle 1990'lar sonrası uzun süreli jeopolitik gevşeme periyoduna girdi ve bundan en çok etkilenen füze stokları oldu. Amerika Birleşik Devletleri Biden döneminin son yıllarında gerek İran-İsrail arasındaki hava saldırıları, gerekse Husilerle savaş esnasında İsrail uğruna ciddi sayıda füze harcadı. 17 Nisan 2024 tarihli Amerikan The National Interest dergisinde Peter Susiu imzalı Husi ve İran füzelerini imha etmek Amerika Birleşik Devletleri'ne 1,8 milyar dolara mal oldu başlıklı makalede Amerikan Donanma Bakanı Del Toro'nun kongrede verdiği açıklamalara yer veriyor. Bakan şöyle diyor: Amerika Birleşik Devletleri donanması gemilerine ve ticari gemilere yönelik 130'dan fazla doğrudan saldırıya karşı koyduk. Geçtiğimiz 6 ay boyunca deniz kuvvetleri İran'dan ve vekil güçlerinden gelen hava tehditlerine karşı koymak için yaklaşık 1,8 milyar dolarlık hava savunma füzesi ateşledi. Wall Street Journal gazetesi de 29 Ekim 2024 tarihli haberinde bu gelişmeleri haberleştiriyor ve Amerikan savaş gemilerinin sadece 2024 yılında gerek Akdeniz gerekse Kızıldeniz'de toplamda 100'e yakın 1,8 milyar dolar değerinde hava savunma füzesi harcadığını belirtiyordu. Diğer yandan Amerikan savaş gemileri hava savunma doktrini gereği imhayı garantilemek için yaklaşan hedefe 2 adet füze ateşliyor. Bu da maliyeti arttırdığı gibi stokları hızla azaltıyor. Habere göre bir Amerikan kongre yetkilisi şöyle diyor: bunlar berbat Husi hedeflerini vurmak için gerçekten pahalı mühimmatlar.
Her birini değiştirmek aylar sürüyor ve çok yüksek maliyetli. Amerika Birleşik Devletleri donanması hava savunma füzeleri başta olmak üzere ciddi mühimmat eksikliği içinde. Trump iktidara gelmeden 6 ay önce Amerikan The National Interest dergisinin 14 Haziran 2024 sayısında Jim Fain tarafından yayınlanan "Cephanesi tükenmiş Amerika Birleşik Devletleri donanmamıza yeniden ikmal yapmanın zamanı geldi" başlıklı makalede Amerika Birleşik Devletleri'nin 2023'e kadar yıllara sari şekilde 12.000 adet SM-2, 400 adet SM-3 ve 1500 adet SM-6 hava savunma füzesiyle 9.000 adet Tomahawk füzesi tedarik ettiğini, benzer şekilde bu füzelerden aynı zaman diliminde Soğuk Savaş sonrası yaşanan savaşlarda tatbikat ve eğitimlerde en az 2800 standart ve 2900 Tomahawk füzesinin tüketildiğini yazıyor. Yazar bu durumda kağıt üzerinde bugün için Amerika Birleşik Devletleri'nin VLS ile fırlatılmaya hazır SM serisi standart hava savunma füzelerinde azami 11.000 füze ve Tomahawk'larda 6.000 füzeye sahip olduğunu belirterek bu envanterin 10.000 toplam yükleme kapasitesine sahip 102 dikey lançer gemisinin ya da denizaltının ikinci kez tam yükleme yapmasına yetmeyeceğini ortaya koyuyor. İşte şimdi Del Toro'nun bahsettiği 1,8 milyar dolara Trump döneminin 1 milyar dolarını ekleyelim. Sadece 1,5 yılda hava savunma füzelerine harcanan para neredeyse 3 milyar doları buluyor. Ancak daha zoru üretim kapasitesi. Demek ki Husiler kolay bir lokma değil. İransa hiç değil. İsrail uğruna Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşa girmesi, Hint-Pasifik alanı Çin ve Rusya ittifakına bırakması anlamına gelir. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gerilemesi karada ciddi rakiplerle savaşmamasına rağmen devam ediyor. Bu gerileme teknolojik anlamda değil, çamurda savaşacak asker yaratmada ortaya çıkıyor. Bu açığı füzeler ve SİHA'lar ile kapayamıyor. Husiler bunun en tipik örneği. Amerika Birleşik Devletleri bu açığını bol Hollywood propagandası ve retorik ile bugünlere kadar sakladı. Ancak artık yeni bir durum muhakemesi yapmak zorundalar. Amerika Birleşik Devletleri vekalet savaşlarına girse bile artık başarılı olamıyor. Amerika Birleşik Devletleri hızla geriliyor ve toparlanması daha vakit alacak gibi görünüyor. Karşısındaki rakipler asimetrik silahlanma üzerinden, diğer yandan Rusya ve Çin gibi büyük güçler ise askeri teknolojide pek çok alanda hipersonik füzeler, savaş uçakları gibi Batı'yı geçmiş olmalarının verdiği güvenle hareket ediyorlar. New York Times'ın olay yaratan analizi boşuna ortaya çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri Husileri yenemedi. Yemen'de kara harekatını göze alamadı. Bu kadar basit. Türkiye dersleri. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri ve ekonomik alanda bu kadar zorlandığı bir dönemde Türkiye, PKK'nın kendini lağvederken Cumhuriyete meydan okumasına cevap veremiyor. Bir yandan savunma sanayinde çağ atladık, bölgesel oyun kurucu olduk, Türkiye yüzyılı başladı retoriği devam ederken Suriye'de açıkça yeni bir otonom Kürt devletinin kurulmasını, Türkiye'de anayasa tartışmaları ve PKK güzellemeleri üzerinden ulus devlet ve üniter yapımızın yara almasına, Türklüğün yerini Türkiye'liliğin almasına ne iktidar ne de muhalefet ses çıkarıyor. Adeta işbirliği içinde teşvik ediliyor. PKK tarafından sanki büyük bir askeri zafer kazanmış olmanın kibir ve buyurganlığı ile kaleme alınan ve PKK adıyla yapılan çalışmalar sonlandırıldı ifadesinin yer aldığı açıklamada Türkiye'de KCK ile Suriye ve Irak'taki PKK türevlerinin silah ve insan gücünün tasfiyesine yönelik hiçbir husus yoktur. 2003 sonrası Kuzey Irak'ta, 2011 sonrası Kuzey Suriye'de denize çıkışı olan
Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere ve Avrupa Birliği koruması altında Kukla Kürdistan kurulmasının temelleri atıldı. Irak ve Suriye Kürtleri birleştiğinde fay hatları kırılacaktır. Türkiye'de bölücülerin çok sevdiği Amerika Birleşik Devletleri sisteminde Amerikan kavramı, Amerika Birleşik Devletleri'ni oluşturan tüm etnik, dini kitleleri içinde barındırıp, öğrencileri her sabah söyledikleri ulusal anıtta "Under God One Nation", Tanrı'nın altında tek millet derken, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanına Avrupa Birliği'ni de alarak Türkiye'yi Kürt, Laz, Çerkez gibi ya da Sünni, Alevi, etnik ve dini alt kimlikler üzerinden bölmesine ve Türk milletini sev karanlığına itmesine medyanın ve sözde aydınların büyük bir çoğunlukla alkış tutmasını anlamak mümkün değil. Unutulmamalıdır ki emperyalizmin hedefi bölmektir. Cumhuriyet 1925 Şeyh Said isyanı ile ayrılıkçı ve silahlı Kürt sorunu ile tanıştı. O dönem İngiliz emperyalizminin vizyonu olan ayrılıkçılık daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Avrupa Birliği'nin ortak vizyonuna dönüştü. Binlerce masum insan ve devlet görevlileri katledildi. Türkiye'de sözde Kürt sorunu olarak lanse edilen algı, gerçekte emperyalizmin su ve tarım kaynaklarına, petrol ve doğalgaza, nadir metallere erişimiyle yaratılacak kukla bir devletin emperyalizmin enstrümanı olarak kullanılmasına yönelik jeopolitik bir hedefe erişimin aracıdır. Batı'da su kaynakları tükendiğinde GAP bölgesinin ziraat kapasitesine ihtiyaç duyulduğunda Türkiye denize çıkışı olan ve birleşmiş Irak ve Suriye Kürdistanları tarafından ikinci İsrail ile çevrelendiğinde bu günleri mumla ararız. O gün geldiğinde ne mavi vatan, ne yavru vatan, ne de üniter ana vatan kalır. Cem Gürdeniz. Mavi vatan rehberimiz, ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı, yarlara uçuyoruz.